Medya deyince aklınıza ne geliyor? Televizyon? Radyo? Evet, bu tahminlerin hepsi doğru. Genel anlamıyla medya, televizyon, gazete, dergi, radyo gibi kitle iletişim araçlarının tümüne verilen isimdir. Medya her gün milyonlarca kişiye ulaşabilen oldukça güçlü bir kitle iletişim aracıdır. Daha önce sosyal medya kavramını mutlaka duymuşsunuzdur. Günümüzde internetin kullanımı arttıkça sosyal medyanın kullanımı da artıyor. Peki sosyal medya nedir? Sosyal medya insanların internet üzerinde kurdukları diyaloglar ve yaptıkları paylaşımların tamamını kapsayan bir kavramdır. Televizyon, bilgisayar, tablet aracılığıyla sosyal medyaya erişilebilir. Medyayı nasıl bilinçli kullanabiliriz? Medya sayesinde bilgiye kolayca erişir ve olaylardan çabucak haberdar olabiliriz. Hürriyet, özgürlük gibi demokratik kavramların işleyişini medya sayesinde rahatça kavrayabiliriz. Peki medyayı bilinçsiz kullanırsak ne olur? Medyayı gereğinden uzun süre kullanmak bir bağımlılık oluşturabilir. Bu da bizi sosyal faaliyetlere katılmaktan alıkoyar ve zamanımızı doğru kullanamaz hale gelebiliriz. Boyun ağrısı, eklem ağrıları, görme bozuklukları gibi bazı sağlık sorunlarına sebep olabilir. Ayrıca yanlış bilgiler edinebiliriz. Evet, bazı kişiler medyanın güçlü bir araç olduğunu bildiklerinden bunu yanlış haberler yaymak için kullanabilirler. Bu yüzden medyadan gördüğünüz bir bilginin doğruluğundan emin olmadan o bilgiye inanmamalısınız. Ayşe, her gördüğün habere inanmamalısın. Şimdi de medya ile ilgili bazı terimlere değinelim. RTÜK nedir? RTÜK'ün açılımı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'dur. Adından da anlaşıldığı üzere radyo ve televizyonlarda yapılan yayınları denetlemekle görevlidir. Asparagas ne anlama gelir? Asparagas, gerçeği yansıtmayan, uydurma haberlere verilen isimdir. Tezgip nedir? Tezgip, düzeltme metni anlamına gelir. Bazen bir medya organında yanlış haberler yapılabilir. Daha sonra bu yanlış haberlerin mahkeme kararıyla düzeltilerek yeniden yayınlanmasına tezgip denir. Peki sansür nedir? Sansür, toplumun güvenliğini tehdit edebilecek içeriklerin devlet tarafından tamamen veya kısmen kaldırılarak erişimin engellenmesine denir. Medyayı kullanırken bazı haklara sahibiz. Biraz da bunlardan bahsedelim. Bunlardan ilki haberleşme hürriyeti, yani özgürlüğüdür. Bu herkesin haberleşebilme özgürlüğüne sahip olduğu ve bu özgürlüğün engellenemeyeceği anlamına gelir. Aynı zamanda haberleşme gizliliği de oldukça önemlidir. Diğer bir özgürlüğümüz de düşüncelerimizi ifade edebilme özgürlüğüdür. Herkes düşüncelerini dilediğince ifade edebilir ve bu düşünceleri sebebiyle kimse tarafından suçlanamaz. Diğer özgürlüğümüz özel hayatın gizliliğidir. Herkes özel hayatını diğer insanlardan gizli tutma hakkına sahiptir. Kimsenin özel hayatı bir başkası tarafından söz konusu kişinin izni olmadan açığa vurulamaz. Bahsedeceğimiz bir diğer özgürlük de basın özgürlüğüdür. Bu dersimizin konusu olan medyanın oluşmasına katkı sağlayan basın hiçbir şekilde bastırılamaz, kısıtlanamaz. Taraflı olmaya zorlanamaz veya sansürlenemez. Buna basın özgürlüğü denir. Medyayı kullanırken bu hak ve özgürlüklerimizin farkında olmak, medyayı bilinçli kullanmak açısından oldukça önemlidir.